Kuşlar nasıl uçar? Bu büyük oranda kuş kanatlarının şekliyle ve onları nasıl hareket ettirdikleriyle ilgilidir. Bir kuş uçtuğunda havanın içinde uçar ve hava üzerinden ve kanatlarının altından akar. Eğer bir kuşun kanadına yandan bakarsak görürüz ki önden büyük ve daha sonra arkaya doğru incelir, uçak kanadı gibi. Uçmaktan söz etmişken bu kanat şekline hava folyosu denir. Hava kanadın etrafında tıpkı bir nehirdeki su gibi akar. Eğer bir nehrin üzerinde durduysanız fark etmişsinizdir ki nehir geniş kısımlarda çok yavaş akar ama nehir daraldıkça akıntı çok hızlanır. Bunun nedeni geniş kısımlarda ilerleyen aynı miktarda suyun, şimdi ise daha dar kısımlardaki daha az alanda ilerlemesidir. Ve hava da aynı kuşun kanadında yan yana akan bir nehir gibidir. Kanadın şekli yani hava folyosu kanadın üstünden akan hava nehrini sıkıştırır ve daraltır. Ve aynı nehirdeki gibi bu hava hızlanmak zorundadır. Ve kanadın aşağısından akan hava aslında genişler ve biraz yavaşlar. Şimdi bu hava nehrinde seyahat ettiğinizi hayal edin ve teknenizde bir top var. Hava folyosu bir ada ve siz de onu topunuzla vurmaya çalışıyorsunuz. Ama topu her ateşlediğinizde yeniden doldurmanız gerekiyor. Bu yüzden sadece birkaç saniyede bir ateş edebiliyorsunuz. Eğer nehirde çok hızlı gidiyorsanız sadece az miktarda mermiyi adaya ateşleyecek zamanınız olur. Ama çok daha yavaş hızda nehrin daha geniş bölümünden giderseniz adayı daha fazla mermiyle vurabilirsiniz. Bu benzer biçimde kuşun kanadında da olur. Ama kanada çarpan top mermisi yerine havadır. Üstteki havanın kanadı alttaki havadan daha az itmesi nedeniyle kanat yukarı doğru hareket eder. Bu yukarı itekleme kaldırma diye adlandırılır ve kuşların uçabilmesinin esas nedenidir. Ama kuşların kullandığı başka bir numara daha vardır. Kanatların altından hava geçirebilmek için kuşlar onları çırparlar. Özellikle havalanırken. Kanat çırptıklarında kanatlarını öne ve aşağı doğru hareket ettirirler ve sonra yeniden başlamak için yukarı doğru kaldırırlar. Kanatları öne hareket ettirmek, havadan gelen kaldırmanın kuşu itmesine neden olur. Sadece yukarı doğru değil, öne doğru da. Bu öne itiş, itme diye adlandırılır. Hayal edebileceğiniz gibi bütün bu kanat çırpma çok fazla enerji götürür. Bu yüzden kuşlar nefes almaya yardım edecek büyük akciğerlere ve kanatları hareket ettirmek için güçlü kaslara sahiptir. Sadece bu da değil. Vücutları havayı etkili bir biçimde yarıp geçecek şekildedir ve kemiklerinde boşluklar vardır. Bu da onları zaten çok hafif yapar. Yani kuşlar havada ilerlemek için birçok araca güvenir. Sadece kanatlarına değil. İnsanlara gelirsek, bizler çok ağırız ve kendi başımıza uçmak için gereken enerjiyi üretemeyiz. Bu yüzden biz de havada ilerlemek için hava araçları kullanırız. Yerden ayrılmak için bu makineleri kullanmamıza rağmen kuşlar gibi uçabildiğimizi hayal etmek hala eğlenceli.